Doğal antioksidan olarak çok rağbet gören tahin nasıl yapılır? Türk kahvaltısı deyince aklımıza gelen ilklerdendir tahin. Kardeşi pekmezle karıştırılıp sabahları hem enerji vermesiyle hem de tok tutmasıyla ünlüdür. En bilindik tatlısı tahin helvasıdır. Osmanlı kültüründen bizlere yadigardır. Ayrıca birçok tatlının da lezzet ortağıdır tahin. Üzerine döküldüğü kadayıfın, kabak tatlısının lezzetine lezzet katar. Tahin içinde bulundurduğu birçok mineral sayesinde vücudumuzun bağışıklığının güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle omega 3, omega 6, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, sodyum ve diyet lifi gibi faydalı yağ asitleri bakımından zengindir. Nasıl yapılır kanalımızın bu bölümünde uzun ve zorlu bir süreç olan tahinin yapılma aşamalarını göreceğiz. Konuğumuzsa 1920'lerde başladığı tatlı yolculuğuna 3 kuşaktır devam eden özellikle geleneksel tahin helvasıyla nam salmış Abdurrahman Tatlıcı. Tahinin aslı susamdır. Özel işlemler sonucu susamın kabuğundan ayrılıp ezilmesiyle oluşur. Şimdi gelelim tahinin yapım aşamalarına. Öncelikle susamımızı 2,5 ton kapasitesi olan ıslama havuzlarına döküyoruz ve üzerini suyla dolduruyoruz. Bu su içinde en az 8 saat bekletileceği için bu işlemimiz bir gün önce akşam saatlerinde yapılıyor. Bu dinlendirme aşaması sonucunda susamımızın şişmesi sağlanacak. Aynı esnada bir gün sonra susamın kabuğundan ayrılması işleminde kullanılacak olan salamura havuzu hazırlanıyor. Salamura havuzu sıcaklığı ve içerdiği tuz oranı yarınki işlem için çok önemli. O yüzden sürekli kontrol ediliyor. Bir gün sonra iyice şişen susamlarımız helezon makinesiyle döndürme kazanına aktarılıyor. Döndürme kazanı içindeki susamları hızla çevirerek zaten şişmiş olan susamı kabuğundan ayırıyor. Daha sonra susamlar ve ayrılmış kabukları salamura havuzuna alınıyor. Belli bir sıcaklıkta ve tuz oranında olan salamura havuzunda susam su üstünde kalıyor. Kabukları ise dibe çöküyor. Salamura havuzunda üste biriken susamları toplama makinesiyle kolayca topluyoruz ve yıkama havuzuna alıyoruz. Salamura havuzunda tuzlu suda kalan susamların yıkanması tahinin tadı için çok önemli. Abdurrahman Tatlıcı'da tahinin tadının bozulmaması için bu yıkama işlemi havalı sistemli havuzlarda 5 kere tekrarlanıyor. Yıkama işleminden sonra pompa yardımıyla santrifüj makinesine alınıyor. Bu makine çamaşır kurutma makinesi gibi çalışıyor ve içindeki susamları hızla döndürerek sularından arındırıyor. 10 dakikalık bu sıkma işleminden sonra susamlarımız 2,5 saat kavrulacakları 250 derece sıcaklıkta olan ocaklara alınıyor. Bu ocaklar susamın eşit miktarda kavrulması için sürekli dönerek çalışıyor. Kavrulmuş susamlarımız daha sonra soğutma sergisine alınıyor. Bir sonraki aşama olan eleme soğukluğuna erişmesi için bir yandan karıştırılan susamlarımız bu sergide yaklaşık 15 dakika bekletiliyor. Eleme aşaması hem hala susamın içinde kalan kabukların ayrılmasını hem de tahin oluşumu için gereğinden daha küçük olan susamların ve diğer parçaların ayıklanmasını sağlıyor. Üçlü mekanizmanın üst kısmında susam kabukları, alt kısmında ise küçük susamlar kalıyor. Orta tarafta kalan susamlarımız tahin olmak üzere taş değirmenlerine aktarılıyor. Günümüzde tahin yapma işi daha çok makineleştiğinden birçok marka taş değirmen yerine hem maliyet hem de zaman olarak daha uygun olan zımpara kullanıyor. Ama geleneksel tadı korumak için Abdurrahman Tatlıcı'da bu işlem hala taş değirmenlerle yapılıyor. Taş değirmenlerde iyice ezilen susamlarımız artık tahin haline geldi. Oluşan tahinlerimiz kanal vasıtasıyla önce soğutma tanklarına, ardından da son tüketiciye ulaşması için dolum makinesine otomatik olarak gidiyor. Saatte 2000 dolum yapabilen dolum makinesiyle bidonlara doldurulan tahinler, siz değerli müşterileri için yola çıkmaya hazır. Hepinize afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz sağ altta bulunan beğen butonuna basarak ekibimize moral verebilir, her hafta yayınladığımız birbirinden ilginç nasıl yapılır videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza üye olabilir ve sizi bilgilendirmemiz için zili aktif hale getirebilirsiniz. Bir sonraki nasıl yapılır videosunda görüşmek üzere.